Dizayn YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün konumuz Penta Teknoloji'den Emre Şahin. Hoş geldiniz Emre Bey. Merhaba herkese. Bugün aslında seninle ne konuşmak istiyoruz? Son zamanlarda sürekli Fusion 360'ı duyar olduk. Nedir Fusion 360? Bize biraz bahseder misin? Tabii ki. Fusion 360 yeni nesil bir tasarım platformu aslında. Burada sadece bir CAD yazılımı ya da sadece bir imalat ya da analiz yazılımı demiyoruz yani, aslında. Hepsinin bir arada olduğu bir yazılımdan bahsediyoruz. Dolayısıyla burada ilk dikkat çektiği aşama burası. Evet. Hepsinin bir arada bulunduğu bir yazılım olmadığı için tek bir yazılımın içerisinde ben bütün bu işlemleri yaptığım zaman aslında dikkat çeken bir yazılım haline geliyor. Yani Emre şunu demek istiyorsun. Biz Sketch'ten başlıyoruz. İster 3 boyutlu eklemeli imalata, ister talaşlı imalata çevirebiliyor muyuz bu tasarımımızı? Yani yaptığımız tasarım Fusion 360 bize böyle komple bir çözüm mü sunuyor? Yani şimdi şöyle, izleyicilerimizin eklemeli imalatla ilgilenen kişiler olduğunu varsayarsak, ben oradan örnek vereyim isterseniz. Şimdi eklemeli imalat alanında Fusion 360 dışarıya STL yani nokta bulutu bir data verdiğini biliyoruz. Evet. Bu zaten diğer yazılımlarda da var. Fakat burada Fusion 360'ı ön plana çıkaran şey bu değil. Aslında şu, eklemeli imalat ya da maker'lar olarak düşünürsek bu kişiler Sketch'ten G koduna kadar bütün işlemleri dilimleme dahil Fusion 360'ın içerisinde yapabiliyor. Yani bir dilimleme programına ihtiyaç duymuyor. Dolayısıyla eklemeli imalat kullanıcılarının burada yani komple bir çözüm sunmuş oluyorsunuz. Evet, burada eklemeli imalat kullanıcılarına komple baştan sona uçtan uca bir çözüm sunmuş oluyor. Aslında bu çok önemli bir şey çünkü tasarım yaparken en büyük sıkıntılarımızdan birisi tasarım yaptık, şimdi export edelim, daha sonra bu datayı dilimleme programına aktaralım, dilimleyelim gibi bir süreç. Yani aslında işlerimizi çok hızlandırmış oluyoruz burada. Şimdi ben size daha ilginç bir şey söyleyeyim. Normalde biz liselerde, ortaokullarda 3D printerların yaygınlaşmasıyla beraber biliyorsunuz onlar da atölyeler kurup içerisinde 3D printerlar aldılar. Siz de zaten bu işin satışını yaptığınız için biliyorsunuzdur. Şimdi burada normalde Tinkercad ile çalışıyorlar. Evet. Tinkercad biliyorsunuz Autodesk'in bir web tabanlı bir yazılımı. Kesinlikle. Biz özellikle yani giriş seviyesi çocuklara çok önerdiğimiz, başlangıç için çok önerdiğimiz bir programda aslında. Burada Autodesk'in yazılımı fakat Fusion 360'ı burada Tinkercad kullanıcılarına anlattığımız zaman hiçbir zorluk yaşamıyoruz. Çünkü arayüzleri benzer ve aynı zamanda Fusion 360 o kadar basit bir arayüze sahip ki kullanıcı dostu olduğu için adaptasyon süresi çok kısa. Evet. Burada basit bir CAD eğitimiyle, bir günlük bir CAD eğitimiyle ortaya bir şeyler çıkarabildiğini hatta biraz daha karmaşık nesneler oluşturabildiğini görebiliyoruz. Yani burada aslında bununla sınırlı değil. Yani biz sadece giriş seviyesi kullanıcılar değil, tamamen profesyonel, endüstriyel kullanıcılara da hitap ediyoruz aslında değil mi bu noktada? Yani Fusion 360 sonuçta sadece giriş seviyesi değil, aslında bir komple çözüm sunuyor. Tabii ki değil. İçerisinde CAD olduğu gibi imalat ve analiz de var ve bunlar gerçekten ileri düzeyde analizler veya ileri düzeyde takım yolları oluşturduğumuz CAM işlemleri yapabiliyoruz. Ya Emre aslında CAM'den bahsetmişken yani CAM aslında başlı başına ayrı bir platform ve ayrı bir çözüm. Yani Fusion 360 bunu da içinde sunuyor. Aslında bu çok önemli bir şey. Şimdi izleyenler arasında CAD'de hiç tanışmamış olanlar olabilir. Yani Thingiverse veya işte GrabCAD gibi hazır siteler, hazır modeller bulunan sitelerden indirip onları da baskı alıyor olabilir. Böyle bir izleyicimiz olduğu gibi aynı zamanda çok spesifik bir parçayı da kendi tasarlayıp sonradan baskı alıyor da olabilir. Yani biz bu iki sınıfı da aslında aynı yazılımı kullanırken görebiliyoruz. Çünkü basit nesneler çizmek için de Fusion 360'ın içerisinde komut setleri bulunuyor. Aynı zamanda karmaşık yapıları oluşturmak için de bir örneğin mesh arayüzü içerisinde bulunuyor. CAM tarafına gelirsek biz bunu sadece eklemeli imalat yazılımı değil tabii ki bu. CAM tarafında 2,5 eksen freze, 3 eksen freze, işte 4 eksen rotary, 2 eksen torna, 5 eksen freze gibi işlemlerde de kullanabiliyoruz. Dolayısıyla hem profesyonel hem de basit bir yazılım diyebiliriz. Bu arada İstanbul'da bugün inanılmaz fırtınalı ve yağmurlu bir gün. Belki biraz çekim yaptığımız ortamda ofisimizde yağmur sesi ve fırtına sesi geliyor olabilir. İnanılmaz bir görüntü var arkadaşlar dışarıda bu arada. Siz görmüyorsunuz şimdi dışarıda yağmur yağıyor, şu alt tarafta da bir mum var. Dolayısıyla burada çok sıcak bir ortam oluşturduk. Güzel bir çekim yapıyoruz.
Tufan Bey'le. Tufan Bey'in yönlendirmesiyle ben de konuyu biraz daha derinlemesine anlatmaya çalışıyorum. Anlatacak çok şey var Tufan Bey'in az önce söylediği gibi. Dolayısıyla konudan konuya atlıyor gibi Evet, aslında biraz öyle görünüyor. Aslında bu bir giriş diye düşünelim. Çünkü o kadar uzun bir yolumuz var ki Fusion 360'ta. Bu arada biz T3 Dizayn olarak 3 boyutlu yazıcı üretimi dışında Fusion 360'ın da bayiliğini yapmaktayız. Bu noktada bizde çok büyük destek veriyorlar. Yani Emre'nin sürekli bize teknik destekleri yadsınamaz. Gerçekten çok büyük katkıları oluyor bu noktada. Biz bu bir giriş olarak düşünelim. Çok fazla detay var, çok fazla verileceğimiz şey var bu noktada. Ama belli konu başlıklarına geçeceğiz burada. Mesela şeyi sormak istiyorum Emre, yani çok daldan dala atlamak istemiyorum ama Fusion 360'ın bize sunduğu teknik özellikler dışında bulut tabanlı olması da bu da çok aslında geleceğin programlarında gördüğümüz bir yapı. Bunun bize artıları, avantajları nedir? Şimdi bulut tabanlı olması veya bulut teknolojisini kullanması Türkiye'de biraz daha ön yargıyla yaklaşılan bir konu. Evet. Biz bunu sürekli anlatıyoruz aslında. Diyoruz ki bulut teknolojisi... İnsan korkuyor değil mi? Evet, korkuyor çünkü diyor ki ya benim verimimi çalıyor diyor. Evet. Ya da işte benim verim yurt dışına neden gidiyor diyor. Ama biz bu konuyu bir kenara bırakıp burada bulut teknolojisinin avantajlarından bahsedebiliriz. Nedir? Tamam, bir tarafta verilerimiz ne yapıyor? İşte bulutta saklandığı için biraz korkuyoruz ama biz şu yılda hangi verilerimizi lokalde saklayabiliyoruz? Ben bu soruyu izleyicilerimize sormak istiyorum aslında. Ben en azından şunu söyleyebilirim kişisel olarak. Bugün kullandığımız cloud programları, drive'larımız, ben birden fazla bilgisayar kullanıyorum. Tasarım yaptığım bilgisayarım, evde kullandığım şahsi bilgisayarlarım ve her biri birbirine senkron oluyor bu şekilde. Yani ben Fusion 360'da ofisinde çalışırken bütün datalarıma evimde de ulaşabiliyorum aynı şekilde. Yani bu sırf Fusion 360 için değil, yani bütün cloud yedeklemeler için, her şey için geçerli. Aslında Fusion 360 benim açımdan inanılmaz büyük bir devrim. Yani biz 3-4 kişi bir tasarım ekibi birlikte çalışırken de çok büyük bir avantaj aslında. Doğru. Şimdi bulut teknolojisine sahip olmasının birkaç avantajı var. Burada sizin bahsettiğiniz aslında depolama. Depolama dediğim, yani ben verilerime hem buradaki şirketteki bilgisayarımdan hem de evdeki, ofisteki bilgisayarımdan ulaşabiliyorum. Böylece her bilgisayar Fusion 360'la tasarım yapılabilecek bir bilgisayar haline geliyor. Çünkü veri taşıma derdim artık kalmıyor. Depolama kısmı bu şekilde. Aynı zamanda ben çok iyi bir bilgisayara sahip olmayabilirim. Yani performans olarak ya da donanım olarak çok üst düzeyde özelliğe sahip olan bir bilgisayara sahip olmayabilirim ki günümüz kurumda bu biliyorsunuz ki daha zorlaştı. Ve yani çok özür dilerim bölüyorum ama yani küçük bilgisayarlar daha çok taşınabilir, çok rahat mobilitesi olan bilgisayarlar gibi. Evet, yani netbook da olabilir mesela. Evet. Bir netbook'ta ben render almakta zorlanabilirim. Dolayısıyla burada şu olabilir. Ben netbook'ta da render almak istiyorum ama kendi bilgisayarımın donanımlarını kullanmak istemiyorum. Ben bulut teknolojisini kullanarak server üzerinde görüntümü yoğurup veya görüntümü işleyip ondan sonra render alınmış görüntüyü tekrar geri alabilirim. Bu sadece renderla alakalı değil bu arada. Generative Dizayn diye bir arayüzü var Fusion 360'ın içerisinde. Bunun derinlemesine ileriki bölümlerde bahsederiz. Generative Dizayn gibi iyi bir performans isteyen bir arayüzü de ne yapabiliyorsunuz? Server üzerinde yine çalıştırabiliyorsunuz. Bilgisayarınızın donanımlarını yormadan. Burada şu anda Generative Dizayn zaten lokalde çalışmıyor ama benim anlatmak istediğim şu. Statik analiz gibi bir analiz çeşidi var. Bu da yine bilgisayardan yüksek derecede donanım isteyen bir işlem. Dolayısıyla bunu ben lokalde yapabildiğim gibi, yani bilgisayarım iyi durumda olabilir ama lokalde yapabildiğim gibi aynı zamanda bulut üzerinde de yapabiliyorum. Çok derinlemesine, detaylamasına inmeyeyim. Kesinlikle öyle. Bunları dediğim gibi bunlar merak edilen konular olacak. Bunlar mutlaka izleyicilerimizden de sorular gelecek. Bunları hepsini cevaplandıracağız mutlaka. İzleyicilerimize bir sonraki videomuzda aslında hangi konudan bahsetmemiz gerektiğini sormak istiyorum. Çünkü Fusion 360 hakkında çok fazla anlatacağımız konu var. Önceliklendirme konusunda bize yardımcı olabilirler. Dolayısıyla yorumlarda belirtirlerse bir sonraki videoda hangi konudan bahsetmemiz gerektiğini çok mutlu oluruz. Evet Emre, çok doğru söylüyorsun. Yani çok fazla açılacak konu var aslında burada. Çok fazla bahsedilecek konu üzerine odaklanabiliriz. Bence de bu çok daha doğru olacak. Yani izleyicilerden gelen geri bildirimler doğrultusunda bence yeni videolara ilerleyebiliriz
diye düşünüyorum. Emre, bizi kırmayıp geldiğin için çok teşekkür ederiz gerçekten. Rica ederim. Ben yani- bu konuyu konuşmaktan zevk duyuyorum zaten Evet. ve biz iş ortağımızla beraber bu konuyu konuştuğum için ben çok mutluyum, çok teşekkür ederim. Ama bunun sözünü alıyoruz senden. Bu sohbetlerin devamı gelecek değil mi? İnşallah, inşallah. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Fusion 360 ile ilgili daha detaylı bilgi almak isterseniz her zaman iletişim telefonlarımızdan bize ulaşabilirsiniz.